Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede inamillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizler insan olarak yaratılmışız. Alemdeki bütün canlı varlıklar gibi. Yaratıldığımız o bütün merkez bir anlayış için, bir kavrayış için insanoğlunun sürekli aklını kurcalıyor. Ancak Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bize söylemiş olduğu her söz bu kavrayışı o kadar kolaylaştırıyor ve o kadar netleştiriyor ki işte Siyer-i Nebi'nin önemi burada bir kez daha karşımıza çıkıyor. Hayatı daha iyi kavrayabilmek ve daha rahat sonuçlara ulaşabilmek istiyorsanız Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının onun sözleri ve onun yaşantısıyla bize neler söylediğini iyi kavramak zorundayız. Bakın Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Yasin-i Şerif hakkında muteber bütün kaynaklarda geçtiği üzere Kur'an-ı Azimüşşan'ın kalbidir buyuruyor. Kalp dediğimiz şey Rabbini anmak ve Rabbine kavuşmak hususunda Cenab-ı Hakk'ın insana takdir etmiş olduğu en büyük imkan mucizesi. Rabbini andıkça Rabbinin tecelli ettiği tecelli ilahi noktası. Bu noktayı ilahiyi kavramak aynı zamanda insanı anlayabilmek için en önemli mihenk olarak karşımıza çıkıyor. Hz. Ali Efendimizin muhteşem bir başka sözü ise kendisinden ravi edildiği üzere bu bütünü tamamlıyor. Daha doğrusu daha iyi anlamamızı sağlıyor. Hz. Ali Efendimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ın Fatiha'da toplandığını, Fatiha'nın Besmele'de toplandığını, kendi Besmelesinde toplandığını, Besmele-i Şerif'in harf-i bağda toplandığını, harf-i bağının altında bulunan noktanın da bütün her şeyi kapsadığını beyan eder. Aynı zamanda Hz. Ali Efendimizin o bağının noktasında olduğuna dair oldukça çok yerde görebileceğimiz rivayetlerde söz konusudur. Şimdi bu iki kelamı bir araya getirelim çünkü ilmin şerhi Hz. Ali Efendimiz'dir. İlmin şehri Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'dır ki Siyer-i Nebi'de Hz. Ali Efendimiz ile Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz arasındaki yakın ilişkiye muhabbet her birisinde ayrı bir tat ve lezzet göreceksiniz. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Fatma, Hz. Ayşe hepsini bir araya koyduğumuz zaman bizler hayatı anlamak ve kavramakta en rahat noktalara ulaşabiliyor olacağız inşallah. Şimdi Hz. Ali Efendimizin şerhiyle Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanatı olan şehri bir araya getirelim. Madem ki Yasin kalbi Kur'an-ı Azimüşşan'dır, o halde Yasin hakiki manada bizlere insanı tarif eder. Ancak insanın varlığı için bir yaratım süreci gerektirir. Öyleyse Fatiha-i Şerife insanoğlunun yaratılış sürecini bizlere anlatır ki hamd edici bir varlığın yaratılacak olduğunun beyannamesi Hz. Cenab-ı Hakk'ın, Hz. Allah'ın ilk ayet-i kerimeyle bizlere beyan ettiği üzere hamd üzere bina edilmiştir. Ki daha sonraki derslerimizde göreceğimiz üzere yaratılış sürecinde hamd denizi ve hamd denizinin meydana gelmesinde arşın üzerinde var olan suyun kainiyeti o Fatiha-i Şerife'deki muhteşem bereketi bizlere izah ediyor. Onun meydana gelebilmesi için elbette bir mekan gerekiyor. Öyleyse Besmele-i Şerif o mekandır. Şeylerin hepsini içinde barındırıyor ki ismi ile başlıyor bağdan sonra. Bismillahirrahmanirrahim derken bizler harfi bağdan sonra isimlerden bahsediyoruz. Madem ki ismi şeriflerden bahsediyoruz, Cenab-ı Hakk'ın adına gelmeden evvel isimden bahsediyor olmak, onun adıyla yaratılmış olan her şeyin varlığına işaret ediyor ve hakikaten beyan ediyor ki o da bizlere mekanı anlatıyor. Şöyle ifade etmek lazım. Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam hakkında bilgi toplayan Romalılardan bazıları Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'a inen ayetleri okuması için bazı kimseleri görevlendirmişlerdi. O görevlilerden kimisi zaman zaman sahabe-i ikram efendilerimiz olmuşlardı. Onlardan bir tanesi her seferinde Bismillahirrahmanirrahim diyerek ayeti okuyan sahabe-i ikram efendimize neden bunu sürekli tekrar ettiğini söyledi.
O da hem Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerine hem hayatımızın her noktasına mutlak surette bizler Besmele-i Şerife ile başlarız, besmelesiz iş yapmayız dediğinde bu zat bunun anlamını öğrendiği anda sizler bizim bu tarihe kadar anlamaya çalıştığımız bütün zihnimizi bize apaçık ettiniz. Zihnimizi bizim önümüze serdiniz. Bizim bildiğimiz bütün felsefik olan bütün bilgiyi ve bütün dağarcığı alt üst ettiniz buyurmuştu. Çünkü mekan tezahürünün varlığı tek bir kelimeyle, ismu ile beyan edilmiştir. Semadan beyan edilen isimlerin bir arada tutulabilirliği ve bunun bir yaratım sürecinde Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim oluşuna atfedilecek olması o muhteşemliğin beyanatıydı. Yani hakikati arayan bir adam için sadece Bismillahirrahmanirrahim demek kimi zaman yetiyordu. İslam tarihinde bizler Siyer-i Nebi yolculuğunda buna çokça denk geleceğiz. Ama bir diğer taraftan ayın ikiye yarıldığını görse dahi Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam için haşa, biz bu zat için haşa bir sihirbazlar diyorduk. Halbuki o sihirbazdan da öteye bir şeymiş diyenler de gördü İslam tarihi Ebu Cehil gibi. Peki Besmele'nin başında ismi hakiki manada işaretini koyan ve onun yaratıcısını beyan eden harf-i ba bize neyi ifade eder diyeceksiniz eğer, o zamanın kendisidir. Çünkü mekan zaman olmadan mümkün olmuyor. Hem hakikatiyle bir derinliğe, hacme, yoğunluğa kavuşamıyor, hem de kendisini oluşturmuş olana kavuşabileceği bir yapıya dahil olamıyor. Yani mekan dediğimiz şey sadece bir yer ve zemin olarak algılamayın lütfen. Eşyanın tamamı bir mekandır. Ama eşyanın varlığı zamana muhtaçtır. Her şeyin birbirine muhtaciyetiyle yaratılmış olma özelliği işte bütün bu silsileyle ortaya çıkar. Ve bir zaman bağda hasıl olmuş. Hz. Ali Efendimizin kendisini o noktada beyan ediyor olması, her şeyin o noktadan yaratılmış olduğuna, kendisinin de o noktayla beraber haşrolduğuna ve o noktayla beraber yaratıldığını izah eder. Ki Kalübela sürecine geldiğimiz zaman Hz. Ali Efendimiz'in ruhunun Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhundan sonra yaratılmış ilk 12 ruh içerisinde olduğunu beyan ediyor olacağız inşallah. Yavaş yavaş gidiyoruz oraya doğru. Yasin Suresi Şerife'nin içerisinde var olan Selamun kavlen min Rabbir Rahim ifadesi ise işte bize bu manada bütün yolculuğun yani birinci evresi, zamanı, mekanı, yaratım süreciyle beraber yeryüzüne en son gönderilmiş olan insanın Rabbine geri dönüşüyle onu müjdeler. Bütün alemler en nihayetinde bu dönüşü bekler. Bu dönüşte Rabbi ile beraber olacağı anı bekler. O anı beklerken insan kalbiyle Rabbini zikreder. Fatiha ile yaratıldığının farkına varır ve o yaratılmış olmanın muhtaciyetini hisseder. Besmele-i Şerife her mekanda okur. Çünkü o mekanlar Besmele'nin hakikatiyle yaratılmışlardır. Harf-i Ba'nın izzet ve celalini her söylediğinde kendi zamanından bir başka zamana doğru Rabbinin niyazıyla dua eder. Öyle ya, bizlerin söylemiş olduğu her salavat-ı şerife, onların başında ve sonunda okuduklarımıza çıkmış olduğumuz Besmele-i Şerife'nin harf-i Ba'sıyla Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşabilir olabilmek ve onun zatına hürmet edebilir olmak Cenab-ı Hakk'ın ne büyük nimetidir. Madem ki her şey bir noktadır, öyleyse bu birinci evrenin izahı bizlere yeniden kavuşacak olduğumuzun büyük bir imkanını sunmaktadır. İşte o imkan Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olmakla daha büyük bir şeref yâr olabilme imkanımızı bizlere sunmuştur. 3. bölümde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.